Bunu sizin için getirdim Fehime Sultan. Zahmet etmişsin. Çok teşekkür ederim. Zahmet olur mu? Biz artık bir aileyiz. Bu da sizin için. Teşekkürler. Açsaydın ya ablacığım. Ablam hediyeyi verenin yanında açamaz. Utanır. En iyisi ben açayım onun yerine. Aa, bak ne kadar güzel değil mi abla? Çok güzelmiş. Çok incesiniz. Hünkârımız çağırınca biraz acele geldim. Pek fazla dolaşıp da seçme şansım olmadı. Düşünmen yeterli. Neden bindik ki trene? Mühendisleri Sirkeci'de karşılasaydık. Ajanlardan evvel onlara ulaşmak için. Kusura bakmayın. Gördün mü Söğütlü çantayı? Gördüm. Evdekiyle aynıymış. Sen? Senin ne işin var burada? Çok iyi bir ajan olduğumu söylemiştim. Kanıtlamış oldum. Ne yapacağız? Gelmiş buraya kadar. Anlatalım vazifeyi. Evet. Nedir vazife? Yan vagonda mühendisler var. Onları koruyacağız. Tamamdır. Canım sevdiğim, Kemalettin'im. Bu sana yazdığım kim bilir kaçıncı mektup. Lakin hepsini aynı heyecanla yazdığımı bilmeni isterim. Mektuplarımı okuduğunu hayal edip mutlu oluyorum. Hem de tüm bedbahtlığıma rağmen. Sana bu kadar yakınken aynı zamanda bu kadar uzak olmak beni kahrediyor. Hele seni Naime'nin yanında görmek dayanılır gibi değil. Delice biliyorum ama bazen ölsün istiyorum Naime. O zaman kavuşmamıza hiçbir engel kalmaz diyorum. Allah beni affetsin. Sabırla kavuşacağımız günü bekliyorum sevgilim. Hatice'm. Hatice Sultan ve Kemalettin Paşa. Ne kadar düşünceli biriymiş Gülnaz. Lakin sen de bir o kadar düşüncesizsin. Çok beğendiysen al sen tak o küpeleri. Sorun beğenip beğenmemek değil abla. Kızcağız o kadar özenip almış. Sen ona kaba davrandın. Vasfi Bey öğrenirse... Öğrenirse öğrensin umurumda değil. Benim umursadığım tek bir kişi var, o da Kemalettin. Eğer yarın yanıma gelirse bundan sonra hayatımızda ne Gülnaz, ne Vasfi, ne de Naime olacak demektir. Siz ne yapıyorsunuz burada? Sen o kızsın değil mi? Firuze. Sizi bekliyordum. Konuşmak için. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Hakkındaki her şeyi öğrendim. Ailen hakkında yalan söylemişsin. Annen Fatma yıllar önce bu sarayda çalışmış ve kovulmuş meğer.
Yalvarırım bir şey söylemeyin. Para veririm. Ne kadar isterseniz bulurum. Eğer beni ele verirseniz bu sarayda bir dakika bile yaşayamam ben. Emsal Nur Hatun'un yanına da dönemem artık. Mahvolurum. Bunları yalan söylemeden önce düşünecektin. Yarın sabah bu kağıt Kemalettin Paşa'nın elinde olacak. Hakkındaki her şey burada. Dur, ne yapıyorsun? Ah! Ah! Şimdi öğrenemeyecekler mi sanıyorsun aptal kız? Yarın her şeyi bizzat anlatacağım. Firuze? Bu halin ne? Ne oldu? Sakin ol. Ahsen, bir daha böyle bir şey sakın yapma. Vazifeye beni de çağırırsanız yapmam. Sakin ol. Su iç. Sağ olun şehzadem. Sakin ol. Ne olduğunu anlatacak mısın bana? Firuze. Güvenebilirsin bana. Biliyorum. Dinliyorum o zaman. Çok kötü bir şey oldu. Bir asker peşime düştü. Neden? Çünkü beni görmüş, beğenmiş. Kendisine defalarca hayır dememe rağmen peşimi bırakmadı. Bu sarayda böyle bir ahlaksızlığa müsaade edemeyiz. Bana kim olduğunu gösteriyorsun. Sen beni daha çok görmek için mi takip ediyorsun? Ne münasebet canım? Ne alakası var? Ben gelme dedikçe peşimi bırakmıyorsun. Ben mahir olduğum işi yapmaya çalışıyorum. Seninle bir ilgisi yok yani. Tabii öyledir. Bu istasyonda da benim olmadı. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. İyi. Hangisi? Firuze söyle. Hangisi? Baştan 4. şehzadem. Asker, Emredin şehzadem. baştan 4. Atın zindana.
oluyor? Nereye götürüyorsunuz? Bırakın beni. Nereye gidiyoruz? Tren durmak üzere. Hadi Söğütlü bir bakalım kimi binecek. Sen burada kal. Bir şey olursa zaten sen işitip yardıma geliyorsun. Tamam peki, siz bakın. Hadi Söğütlü. Beyefendi bakar mısınız? Valizi kaldırmama yardım eder misiniz? Tabii. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Sağ ol. Bu durakta da binen olmadı. Kaç durak kaldı Murat Efendi? 2 durak kaldı. Bu hafiyelerin var ya, Allah bir dediğinden başka sözüne inanmayacaksın. Görüşmek istemişsiniz. Borcun vadesiyle alakalı bilgilendirmek istedim. İngiltere hükümeti 2 Fransız bankerin verdiği borçların hakimiyetini üzerine aldı. Artık bizzat İngiliz hükümetine borçlusunuz. Koca devlet komisyonculuk mu yapıyor artık? Sadece vatandaşın hakkını korumaya çalışıyor. Şu an o borcu ödeyemeyiz. Çünkü o 2 banker de dolandırıcı. Benim mazideki paşalarımla iş tutmuşlar. Bu borcu devletten gizlemişler. Biz de bu borcu ödemeye hazır değiliz. O halde başka yollardan temin edelim paramızı. Mesela İstanbul ve İzmir gümrüklerine el koyalım. Süresiz değil, 20 yıllığına. Osmanlı hakimiyetindeki bir toprağı işgal etmekten mi bahsediyorsunuz? Borçlarınızı ödemek yerine bir çözüm sunuyorum. Ahsen, hani çıkmayacaktın vagondan? Şşt! Ajanı mühendislerin kompartımanına girerken gördüm. Trene binen olmadı ki. Senin baktığın yerde olmadı. Yaşlı teyze. Yaşlı teyze. Bavulunu kaldıramadı. Tamam. İçeride sadece bir mühendis var. Diğerleri yemekli vagonda. Ne yapacağız peki? Bir tertibim var. Tabii Söğütlü vazifesine muvaffak olursa. Siz bizi tanımamışsınız. Zannımca sizden önceki sefirden de dinlememişsiniz. Biz irtibatlarımızda evvele bakmayız. İstikbale bakarız. O halde şunu bilin Sefir Efendi.
Ben bu tahtta oturduğum sürece istikbalde bizden toprak alamayacaksınız. Borcumuzu öderiz. Çıkın. Hünkâr, borcu nasıl ödeyeceğiz? Adamın küstahlığına bak! Bir yolunu bulacağız paşa. Elbet bir yolunu bulacağız. Geleceğini biliyorum Kemalettin. Madem isteğin bu, çırağına dönüp babamın yanında bekleyeceğim düğünümü. Ama eğer değilse, yarın yanıma gel. Seni öğlen kağıthanedeki mesire yerinde bekliyor olacağım. Kemalettin Paşam, saraya gelen eski mektupları numaralandırıp arşiv dosyasına kaldırmamı ister misiniz? Ne istiyorsan öyle yap. Paşam, iyi misiniz? Nereye gidiyorsunuz? Kaderime. Paşam. Naime Sultan döndü mü mutfaktaki dersinden? Evet paşam. Az önce odasına teşrif etti. Hazine-i Hassa'daki vaziyet nedir? Hünkârım, demiryolu ve petrol meselesi için hazineden ayarladığımız paralardan dolayı hazinede para kalmadı. Arzu ederseniz bu iki projeyi sonraya bırakalım. Olmaz. Adamların istediği zaten bu. Bizden o borcu istemelerinin sebebi petrol meselesinin üzerine gitmemizi istememeleridir. Bu para petrol için ayrıldı. Başka bir yol bulmalıyız. Tam refaha çıkacağız derken bir hainin başımıza açtığı işle uğraşıyoruz. Bu devlet İngiliz'den, Rus'tan, Fransız'dan çekmedi. Onlar bu devleti zayıflatmadı, içimizdeki satılmışlar zayıflattı. Hünkârım, mutlaka bir yolunu bulacağımızı düşünüyorum. Gümrüklere el konulması demek, devletin bütün itibarının yerle bir olması demek. Bir yolunu bulacağız paşa. Elbet bir yolunu bulacağız. Murat efendiler ne vaziyettedir? Hünkârım, mühendisleri almaya gitmişlerdi. Yakında vasıl olurlar. Hanımefendi. Hanımefendi. İyi misiniz? Hanımefendi iyi misiniz? Hanımefendi. Hanımefendi. Ne oldu?
Ulan ne yaptın lan karıma? Ben bir şey yapmadım. Nasıl dokunursun oğlum karıma? Yardım etmeye çalıştım. Nasıl dokunursun oğlum? Karıştın lan sen. Ne oluyor burada? Sakin olun. Ne yapıyorsun lan karıma? Nasıl dokunursun? Sakin olun. Hekim misin oğlum? Sakin olun. Yürü git lan sen de. Yürü git lan. Kocaman adam. Niye vuruyorsun lan? Beyefendi sakin ol. Beyefendi nasıl dokunuyorsun oğlum karıma? Beyefendi sakin ol. Beyefendi karışma lan sen de. Çanta. Böyle bir içim geçmiş. Çanta. Al çantanı sen de. Al hadi git. Hadi gidelim. Yüz düşmanı seni. Hadi gidelim. Bir kötü oldum. Hanımefendi iyi misiniz? Sağ olun beyefendi. Beni kaybetmeyi göze alamazsın. Alamazsın. Gel. Marco, bu çanta için Abdülhamit yıllarca uğraştı. Ve biz hiçbir şey yapmadan onun elinden aldık. Yeni dünya nizamı. Bilgiye sahip olan dünya yönetir. Umalım çantayı da Abdülhamid'in baş mühendisi açsın. Hünkârım, mühendislerimizi sağ salim getirdik. Çizdikleri projeler de bu çantanın içindedir. Tahsin Paşa'm. İşte benim rüyalarımdan biri. Milletin gençleri yetişecek. Millet için kendi emekleriyle makineler yapacaklar. Yollar, köprüler inşa edecekler. Gemiler, silahlar yapacaklar. İşte bu çantadaki de gençlerimizin 8 yıllık çalışmalarının nüvesi var. Nihayet. Bismillahirrahmanirrahim. Bombanın olduğu çantanın patlamasını göremediğim için üzülüyorum.
Çantanın içi bayağı doluymuş. Epey çalışmışlar. Helal olsun. Bizim yıllardır ektiğimiz tohumların meyvesi. Bu meyveyi kimseye yedirmeyeceğiz. Petrolün kıymetinin farkındalar. Rahat durmayacaklardır. Hiçbir vakit rahat durmadılar ki. Ne zamandır Kerkük'te ve Musul'da eski eser arıyoruz bahanesiyle petrol ararlarmış. Derhal kazı izinlerini durdurduk. Her vakit uyanık ve tedbirli olmalıyız Murat Efendi. Nasıl? At başına benziyor. İsmi zaten öyle. Bana baş mühendisi çağır. Marco, az kalsın kendi kazdığımız kuyuya düşüyorduk. Bomba bizde olduğuna göre projeler ve mühendisler Abdülhamit'te. Şu Murat dedikleri herif. Başından beri işleri karıştıran o. Herkes vazifesini yapıyor Marco. Mühim olan kazanmak. Biz kaybediyoruz. Petrol meselesinde gücümüzü kaybediyoruz. Şirket Abdülhamit'te. Mühendisler Abdülhamit'te. Ne yapacağız? Mühendisler iyi korunacaktır Marco. Yönümüzü şirket hisselerine çevirmeliyiz. O hisseler bizim olursa petrol bizim olur. Abdülhamit'in sinirlerini patlatmalıyız. Nizamını bozmalıyız. Köşeye sıkıştırmalıyız. İngiliz sefiriyle konuş. Borçlar hususunda Abdülhamit'e süre versin. Gümrüklerin işgali için memurlarını hazırlasın. Peki Abdülhamit zor durumda kalınca şirket hisseleri bize satmaya kabul eder mi? Gümrüklerini kaybetmemek için Abdülhamit sarayını bile satar Marco. Hünkârım. Gel evladım. Memleketinde en çok neyi özledin? Ezanları hünkârım. Vaziyetiniz nedir? Anlat evladım. Hünkârım, 8 yıldır petrol konusunda her türlü eğitimi aldık. Son 2 yıldır da farklı alanlarda eğitim alan arkadaşlarla beraber projeyi çalıştık. Petrol kuyusu kazıp petrol çıkaracak makineler yaptık. Âlâ. Mahmut Paşa, Bay Karaso. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Acele çağırmışsınız. Umarım hayırlı bir haberdir. Ben size durumu anlatayım da artık hayır mı şer mi siz karar veriniz. Bu batıdan gelen mühendisler ders vereceklermiş. Talebeler yetiştireceklermiş. Lakin Bay Parvus bu talebelerin yetişmesini kat'i surette istemiyor. O vakit okullara sızmamız lazım. Talebe olarak sızınız o halde. Siz de Osmanlı tebaasının bir vatandaşısınız. Memlekete bir hayrınız dokunsun değil mi? Doğru söylersiniz Mahmut Paşa. Lakin talebe olarak değil de hoca olarak başlamalıyım. Memlekete de bir hayrımız dokunur. Hürriyetperver talebeler yetiştirmekten bir hayır mı olur Mahmut Paşa? Değil mi? Değil mi? Bay Karaso. Bizim Sebahattin'e talebeler fazlasıyla teveccüh gösteriyorlar. Artık Sabahattin talebelerin arasından, biz de kürsüden bu memleketi el birliğiyle kurtaracağız inşallah. Sultanım, düğün ayakkabılarınız geldi.
güzeller Zülfet Kalfa. Gelinliğime de çok yakışacaklar. Düğün vakti yaklaştıkça kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor. Kemalettin. Kemalettin, ben umudumu yitirmiştim. Ben gelmeyeceksin sanmıştım. Gelmeyecektim. Lakin seni bekletmeye kıyamadım. İnsan sevdiğine kıyar mı hiç? Hatice. Ben sana veda etmeye geldim Hatice. Hayır Kemalettin, Hatice, lütfen hayır. Hatice. Haklıydın. Seni deli gibi kıskandım. Herkesten, her şeyden. Vasfi'den. İkinizi yan yana görmeye tahammül edemiyorum. Maalesef ben girdim o geri dönüşü olmayan yola, lakin sen geri dönebilirsin. Vazgeç. Vasfi'yle girdiğin bu oyundan vazgeç. Sevmediğin bir adamla evlenip kendini yakma. Git. Hatice git. Benden çok uzaklara git. Bu saraydan çok uzaklara git. Farkında değil misin? Herkes için en doğrusu bu aslında. Peki bizim için? Sen beni görmemeye dayanabilecek misin? Göz görmeyince gönül katlanır derler. İyi olduğunu bileyim yeter. Hatice, Hatice. Hatice. Hadi artık. Çok geç olmadan saraya dönelim. Ben de ardından geleceğim. Hayır, ne olur biraz daha. Biraz daha vakit geçirelim. Madem bana veda etmeye geldin, madem bu son görüşmemiz, öyleyse biraz daha vakit geçirelim. Hı? Öyle bir vakit ki ömre bedel olsun. Hünkârım, bir de şu an dünyada olmayan, bizim imal ettiğimiz bir makine daha yaptık. Nedir o? Delici çarklar hünkârım. Batılılar delici çarkı demirden imal ediyor. Toprağın altında ilerleyen bu çarklar sürtünmeden ısınıyor ve eriyor. Haliyle daha derine inemiyorlar. Biz demirden daha dayanıklı elmas çarklar imal ettik. Böylece kuyu kazılma işi daha hızlı olacak. Karşımıza yüzyıllardır maniler çıkardılar. Türlü oyunlarla milletimizi sanayiden alıkoydular. Lakin onlarda olmayan, bizim milletimizde olan bir haslet vardır. Ufuk ve akıl. Ben bu milletin gençlerine itimat ederim. Medeni dünyayla aramızdaki 200 yıllık farkı
20 yıl içinde kapatmalıyız. 30 yıl içinde onları geçmeliyiz. Eğer bu topraklarda hür olmak istiyorsak. İnşallah hünkârım, inşallah. Eskiden babam getirirdi bizi buraya. Fehime ile oyunlar oynardık. Daha o zamandan bir gün buraya eşlerimizle geleceğimizin hayalini kurardık. Sana o mutluluğu yaşatmayı çok isterdim. Hayallerimize kim mani olabilir ki Kemalettin? Hiç değilse şu an için hayatımızda hiç Naime, Vasfi yokmuş gibi. Yakında evlenecekler, biz olacakmışız gibi davransak. Hı? Ne dersin? Düğünümüzde kırmızı bir gelinlik giyeceğim. Gözlerini benden alamayacaksın. Kırmızıya ne hacet sultanım. Ben gözlerimi zaten sizin üzerinizden alamıyorum. Yeniköy'de bir köşke taşınalım. Fazla hizmetkarımız olmasın. Daha fazla baş başa kalalım. Sıkılırsın ama o zaman benden. Asla. Gün başlarken seni göreyim. Gün biterken yine seni. Bir kızımız olsun. Senin gibi göz kamaştırsın. Bir oğlumuz olsun. Senin gibi onurlu. Sen üşüyorsun Hatice, titriyorsun sen. Hayır, hayır. Hasta olmaya razıyım. Yeter ki bu an bitmesin. Ben razı değilim ama. Hatice. Güllerin hiç solmasın. Ömrüm... ömrün olsun.